Bu video Hearts of Iron 4 No Stepek'in katkılarıyla hazırlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın eşsiz deneyimini yaşamak için açıklama kısmını kontrol ediniz. Alman İmparatorluğu 1871 yılında Otto von Bismarck'ın üstün gayretleriyle kuruldu. 1900'lü yılların başında dünyanın en güçlü ülkelerinden biri oldu. Fakat gaza gelip 1914'te 1. Dünya Savaşı'na girerek kaybedip yıkıldı ve yerine Cumhuriyet ilan edildi. Weimar Cumhuriyeti savaştan sonra yıkılan ülkeyi toparlayacak hükümetlere ev sahipliği edemedi. Onun yerine Versay Anlaşması'nın etkisiyle açlık, yoksulluk, işsizlik, büyük krizler ve borçlar vardı. Alman halkı ilk defa bu şekilde eziliyor ve çaresizce kurtarıcılarını bekliyordu. Derken aniden Hitler çıka geldi ve fazla beklemeyin, Tanrı tarafından kurtarıcınız gönderildi. Verin oyu, görün yolu dedi. Alman halkı ona inandı ve 1933 yılında verdiler oyu. Hitler meclisteki çoğunluğu sağlamak ve yetkiyi eline almak için hükümet binasını yakıp bunu komünistler yaptı diyerek hepsini içeri tıktı ve muhaliflerini teker teker susturarak kişilerin hak ve özgürlüklerini elinden aldı. Sonra meclise verin yetkiyi, görün etkiyi diyerek Führer makamının temelini attı. Böylece parlamenter demokrasi sona erdi. Cumhuriyet yıkıldı ve kendi ideolojisine ait diktatörlük merkezli yeni bir nasyonel sosyalist Almanya kuruldu. Seçimler kaldırıldı, partiler kapatıldı ve meclis onun tek eline girdi. Bütün bunlar yetmedi. Hitler hızını alamayarak tilt olduğu insanların mallarına ve işletmelerine el koyarak buraları Almanlara dağıttı. Kime kıl olduğunu sormayın sakın. Daha sonra artık sembolik bir figüre dönüşen Cumhurbaşkanı da öldü ve Hitler referandum yapıp verin makamı, görün endamı diyerek ezici bir farklı Cumhurbaşkanı da olarak resmen diktatörlüğünü kanunlaştırdı. Ama dur, hala sana karşı gelecek muhaliflerin var Hitler. Ne yapmayı düşünüyorsun? Bir gece hallederiz, rahat ol dedi ve kendisine karşı koyacak herkesi ortadan kaldırdı. Artık Alman halkı onun kulu kölesi olmuştu. Peki Führer, 3 temel sorunumuz var. Ekonomi, askeri, Alman toprakları. Führer hızla ülkeyi sanayileştirdi, işsizliği çözdü, ekonomik dengeyi düzelterek cari açığı ortadan kaldırdı, kişi başına düşen geliri arttırıp Alman halkına hak ettikleri zenginliği tilt olduğu insanlardan alarak geri verdi. Hitler'in ekonomi üzerindeki bu radikal eylemleri ekonomistler tarafından olağanüstü bir başarı olarak yorumlanır. Sonra yollar, köprüler, havalimanları yaparak altyapıya önem verdi ve halkın gözünü iyice boyadı. Ekonomi tamam adamım, sıradaki adıma hızlı geçiş yap. Hitler Versay Anlaşması'nı çöpe attı, hava kuvvetlerini kurdu, silahlanmayı başlattı ve işsiz olan milyonları orduya alarak hem işsizliği kökünden çözdü hem de orduyu güçlendirdi. Askeriyi de tamam adamım, sıradaki adıma hızlı geçiş yap. Çok acele etmesek mi adamım? Neden? Koca devi uyandırmayalım. Amerika'dan korkmana gerek yok Führer'cim. Onlar mecliste ilk tarafsızlık yasasını kabul ederek Avrupa'daki olaylara müdahale etmeyeceklerini belli ettiler. Hitler yaşasın diyerek önce Avusturya'yı ilhak etti, sonra Çeklerin Sudet bölgesini müttefiklere sorarak topraklarına kattı. İngiltere'nin arkasına dönmesiyle Almanya'nın geri kalan Çek topraklarını anekslemesi bir oldu. Avusturya ve Çekoslovakya'dan elde edilen askeri mühimmatlar ve endüstriyel malzemeler Almanya'nın 20 level atlamasını sağlayarak gücünü pekiştirmiştir. Müttefikler buna da tamam diyor ama Führer bu sefer de gözünü Polonya'ya dikiyor. İşte 1939 yılında durum Almanya için böyleydi. Peki dünyada neler oluyor? Fransa'da komünist isyanlar devletin istikrarına ve refahına büyük darbeler vurmuş ve bu durum bir kaosa dönüşmüştü. Aynı zamanda ordu içerisinde de farklı kafalar vardı. Kimileri Hitler'e verilen imtiyazları eleştirirken kimileri de dünya barışından yanaydı. Barış mı dedim? İngiltere'de ise meclis barış diyen kılıbık görünümlü Chamberlain'in etkisine girmişti. Görünüşe göre Almanya'nın bu denli başarılı olmasında İngiltere'nin de başarısızlıkları var. Amerika'da olan bitenden habersiz hala kış uykusundaydı. Demokratlar kendi dertleriyle boğuşurken faşistlerin kurucu üyesi Mussolini de Hitler'in yanında olmayı tercih ederek futbola ve iddiaya olan ilgisini rafa kaldırıp yerine Sezar'ın hayatını okumaya başladı. Diğer bir faşist lider Franco ise İspanya'nın iç savaşta perişan olduğunu bildiği için partiye katılmak istemedi. Japonya'da ise kendini tanrı statüsüne sokan Hirohito mabadından element uydurarak Çin'i işgal etmiş ve egosunu tatmin etmeye başlamıştı. Kısacası Hitler dünyayı, Mussolini Roma'yı, Hirohito Asya'yı, Franco ise huzuru istiyordu. Fakat 1939 arenasında sadece demokratlar ve faşolar yoktu. Afyonu patlamayan başka bir dev ise Komünist Sovyetler Birliği'ydi. Sovyetlerin başında paranoya, kendi içine kapanık, Avrupa'ya güvenmeyen bir Stalin vardı. Peki bu herif nasıl başa geldi? 1917 yılında Rus İmparatorluğu'nun başında olan Nikolay artık halkı ipine takmayınca Bolşevikler Ekim devrimiyle onu ipe takıp kurşuna dizerek monarşiyi ortadan kaldırmıştı. Geri kalandan da bir iç savaş ve sonra bam! Sovyetler Birliği işte böyle kuruldu. Başlarında halkın adamı olarak bilinen Vladimir Lenin vardı. Bütün bunlar beni oldukça yordu. Haydi komünist bir dünya oluşturmaya geri dönelim. Durumlar nedir? İç savaş büyük bir kıtlık yarattı ve yaklaşık 5 milyon insan açlıktan öldü. Muazzam bir enflasyon var ve ruble değersiz. Altyapı tahrip edildi, hastalıklar ve salgınlar Moskova'da 3 milyon nüfusu yok etti ve Petrograd çöktü. İnsanlar intihar, denizciler isyan etmeye başladı. Halkın büyük bölümü kendi evinde donarak ölüyor ve hiç kimsenin ümidi kalmadı. Vay, bu sadece 2 kat daha fazla çalışmam gerektiği anlamına geliyor. Ülkeyi kurtarmak için gece gündüz çalışacağım. Kimse, hiçbir şey beni Doktoru çağır. İç savaş, suikast girişimleri ve devrim mücadeleleri Lenin için oldukça stresli olmalıydı ki felç geçirmişti. Sovyetler Birliği resmi olarak katı bir tek parti sistemi altında ilan edildiğinde Lenin'in sağlığı daha da bozulmaya devam etti. Ve Komünist Parti'ye liderlik etme yeteneği de onunla birlikte gitti. Herkes Troçki'nin onun yerine geçeceğini varsayıyordu. Harika bir konuşmacı ve halkçı bir komutandı. Devralması beklenen son kişi de Stalin'di. Stalin, Lenin gibi bir entelektüel ya da Troçki gibi karizmatik bir savaş kahramanı değildi. Arka planda çalışan biri. Sizin fark etmeyeceğiniz biri. Ancak iktidara gelmesi de arka planda olacaktı. İşler nasıl oldu? Devrimden sonra tüm Bolşevikler yeni hükümette havalı, yağlı bir iş bulmayı umdular. Ne aldın? Savaş komiseri. Bakan oldum. Harika. Sen ne aldın? Sekreter.
Stalin Komünist Parti'nin genel sekreteri oldu. İstediği bu değildi ancak Stalin bunun havalı olmadığını düşünse bile güçlü bir pozisyon olduğunu çabucak anladı. Sekreter olarak parti içinde insanlara iş verme etkisine sahipti. Böylece tüm arkadaşlarına iş verecekti. Ne kadar çok arkadaşa iş verirse o kadar çok güç kazanır. O kadar çok güç kazanırsa o kadar çabuk aradan sivrilirdi. Lenin hasta yatağında durumu çabucak kavradı ve görevini kötüye kullanan Stalin'in yönetimini ele geçirmesini engellemeye çalıştı. Ama bu aşamada onunla savaşamayacak kadar hastaydı. Hey dostum, insanlara iş vermekte sorumlu kişiye ahmak Stalin'in bir sonraki lider olmasına izin vermemesini söyler misin? Bu arada insanlara iş vermek için kimi görevlendirmiştim? Stalin olmalı efendim. Lenin'in son arzusu Stalin'in yönetimini ele geçirmesine izin vermemekti. Ancak o öldüğünde Stalin artık yok edilmeyecek kadar güçlüydü. İktidarı eline aldı ve gücün altında yozlaşarak kafayı yedi. Ona karşı gelebilecek veya düşünecek, hatta düşünmeye yeltenecek, bırakın bunları, hiçbir şey yapmayacak insanları yok etmeye başlayacaktı. Ne demek istediğimi anladınız mı? Büyük arınma. Stalin önce siyasi rakiplerinin hepsini ya tutukladı ya da ortadan kaybetti. Eski dostu Troçki sürgüne gönderildi ve Avrupa'ya kaçtı. Sonunda 1940'ta Sovyet casusları tarafından öldürülecekti. Stalin'in zorba olduğunu düşündüysen daha hiçbir şey görmedin adamım. Tamam, şimdi siyasi rakiplerinden kurtuldun adamım. Kafan rahat mı? Hayır, daha değil. Neden? Ne oldu? Hala arınması gereken bir şey daha var. Neymiş o? Kızıl Ordu. Stalin gün geçtikçe paranoyak bir manyağa dönüşmeye devam ediyordu. Paranoyaklığından kurtulmak mı istiyorsun? Tasfiye. Ne? Hala kendine gelemedin mi? Tasfiye. İşe yaramadı mı? Tasfiye. Yetmez mi? Tasfiye. Tamam. Tasfiye. Dur. Tasfiye. 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 Yeter artık, ordunun içinden geç. Tasfiye. Stalin'in paranoyaklığı Kızıl Ordu'da yüz binlerce başarılı askerin ya ölmesine, ya sürgün edilmesine, ya da kamplara gönderilmesine sebep oldu. Yüzlerce üstün yetenekli komutan, subay, general, hatta Mareşal Stalin'e tehdit olduğu gerekçesiyle idam edildi. Bu tasfiyelerden en büyüğü ve en ünlüsü de Sovyetlerin ilk ve en önemli 3 mareşaliydi. Bu adamların testisleri kalın, yürekleri ise kuzu etindendi. Öyle ki lakabı Kızıl Napolyon olan bu adam arınmanın en önemli ismiydi. Başarıları efsanelere dönüşmüştü. Fakat o ve diğerleri Stalin'in hırsları yüzünden birer birer yok edildi. Tarihe büyük temizlik olarak geçen bu olayda 1,2 milyon insan hayatını kaybetti. Rus tarihinin en büyük tasfiye harekatı olan bu olay Stalin için bir galibiyetti. Fakat Rus halkı için büyük bir kayıptı. Bu tasfiyeler Kızıl Ordu'nun bir daha hiçbir zaman toparlanmasına izin vermeyecekti ve bu durumun vahimliği 2. Dünya Savaşı'nda anlaşılacaktı. Stalin'in neden bu kadar acımasız olduğunu, süreci nasıl yönettiğini, 2. Dünya Savaşı'ndaki başarısızlığının zeminini nasıl attığını ve kafasında neler kurduğunu merak mı ediyorsunuz? O zaman sponsorum Hearts of Iron 4 No Step Back'ten bahsedeyim. Hearts of Iron 4 Paradox tarafından yayınlanan 2. Dünya Savaşı temalı bir strateji oyunudur. Ve yine muazzam olan bu oyunun yeni genişleme paketi No Step Back 23 Kasım'da karşınızda. Yeni gelen DLC ile Baltık ülkeleri, Polonya ve en önemlisi Sovyetler Birliği'nin siyasi ve askeri olaylarını bizzat kendiniz belirliyor ve alternatif tarihin işleyişini kendi kaderinizi belirleyerek öğreniyorsunuz. İster komünizmi yıkıp demokrasiye geçiş yapın, ister Stalin'i alaşağı edip Troçki'yi getirin, ister monarşiyi ilan edin, isterseniz de Stalin'in o paranoyak davranışlarının bir parçası olun. Oyuna yeni gelen lojistik sistemler ile 2. Dünya Savaşı'nın en zorlu çarpışması olan Doğu cephesindeki üstün gayretlerinizle savaşın seyrini değiştirebilir ve aksiyonu dibinize kadar yaşayabilirsiniz. Cephenizi taktiklerinize göre oluşturup düşmanın gardını almasını beklemeden onu Cenab-ı Allah'ına kavuşturun. Tanklarınızı top gücü, zırh ve hızı dahil kendiniz tasarlayıp savaş alanına sürebilir veya silahlı kuvvetlerinde kendi atamalarınızı yapıp kendi taktik ve planlarınızı geliştirebilirsiniz. Tedarik ve demir yolları ile ordu ikmalinizi sağlayın. Azılı düşmanlar ve güçlendirilmiş mevzilerle başa çıkmak için eşsiz şekilde tasarlanmış en büyük, en prestijli topçu silahlarını hizmete sokun ve Doğu cephesinde müthiş bir savaş verin. O harika manevralarıyla üstün bir komutan olduğunu cümle aleme ispatlayın. Haydi dostlarım, siz de No Step Back'in genişleme paketine sahip olmak ve Doğu Avrupa'nın savaş ve siyasetine yön vermek istiyorsanız açıklama kısmını kontrol ediniz. Şimdiden teşekkürler. Nerede kalmıştık? 2. Dünya Savaşı'nda. İşte durumlar böyleydi. Almanya gözünü Polonya'ya diktiğinde işi garantiye almak için Sovyetlere Polonya'nın yarısını vermeyi teklif edince Stalin bunu kabul etti ve Avrupa neye uğradığını şaşırdı. Zira hızla büyüyen Almanya'yı durdurabilecek tek güç Sovyetler Birliği'ydi. Fakat Stalin'in kafasındaki plan Avrupa'yı Hitler ile birlikte paylaşmaktı. Onun bu hayali Hitler'in harekete geçmesi için harika bir fırsattı. Böylece Almanya Polonya'ya, İngiltere ve Fransa da Almanya'ya savaş açtı. Polonya iki dev arasında kaldı ve anekslendi. Müttefikler Führer'den korktu ve oturup onun hamle yapmasını bekledi. Hitler hay hay yaparım hamleyi dedi ve Kuzey Avrupa'daki ülkeleri hızlıca işgal etti. Müttefikler ne yapacaksınız bu durum karşısında? Özellikle sen Fransa. Fransa ordusu bitik durumdaydı. Her iki askerden birinde tüfek yoktu. Mühimmat sıkıntısı has safhadaydı. İkmal ve lojistik motorizasyon yetişmediği için atlara bağlıydı. Ordunun büyük bölümü çiftçilerden oluşuyordu. Kısacası ordu acınacak haldeydi. Yani daha basit anlatmak gerekirse Fransa savaşmak istemiyordu ve güvendiği tek şey de eski savaş bakanı tarafından 10 yılda yapılan 150.000 ton çelik kullanılan Maginot hattıydı. Bu karmaşık istihdam hattı düşman Almanya'yı sonsuza kadar durdurmak için düşünülmüştü. Fakat denize kadar uzatılmamıştı. Yani kısacası Fransa bir nevi defans oyuncusu olmak istemişti. Daha
Daha doğrusu Fransa hala bir savaşta olduğunu bile anlayamamış, oturup düşmanın saldırmasını bekliyordu. Bu durum Fransız ordu kanadında da muhalefete sebep oldu. Bazı generaller saldırıya geçmenin daha doğru olduğunu, oturup beklemenin Maginot zihniyetli zavallı bir durum olduğunu söylese de Fransa hiçbir şey yapmadı. İngiltere'de ise büyük bir iç sorun vardı. Nitekim hükümete güç kazanmaya başlayan bir Britanya Faşistler Birliği Partisi vardı. Parti günden güne güç kazanıyor ve başlarında da İngiliz Führer olarak bilinen Oswald Mosley vardı. Mosley Londra'nın göbeğinde hükümete devirmek için yürüyüşler yapıyordu, fakat bu durumdan rahatsız olan Churchill ve Demokratlar partiyi yasaklayıp Mosley'i de içeri tıktılar. Müttefikler de bunlar olurken Hitler de Berlin'de savaş planları yapıyor, Belçika, Hollanda ve Fransa'ya saldıracağını söylüyordu. Bu durum bazı Alman subayları tarafından çılgınca karşılandı. Bazıları da onu yerinden indirmek istediler ve bam! Suikaste uğradı. Ama dur, neler oluyor? Bina havaya uçmasına rağmen bu girişimden başarıyla kurtuluyor. Bu Hitler'in megalomana dönüşmesindeki en büyük etkendi. Artık kendini Tanrı tarafından seçilen bir lider olarak yorumluyordu. Sonra dediğini yaptı. Hızlıca Belçika ve Hollanda üzerinden Fransa'ya saldırarak büyük bir zafer elde etti. Sonra Balkanlara da el attı ve ıvır zıvır derken yıl 1941 oldu. Hitler savaştaki en büyük planını, yani Sovyetler Birliği işgalini harekete geçirmek üzereydi. Sovyet casuslar Stalin'e Alman işgalinin geldiğini söylediği zaman Stalin bunu pek de umursamamıştı ve Almanlara olan ham madde ihracatına devam ediyordu. Efendim, Almanlar yüce devletimize saldırmak için harekete geçmek üzereler. Ne yapmalıyız? Das Fiye. Stalin kafasını kuma gömdüğü vakit bam! Almanya Sovyetlere savaş ilan etti. Hitler'in Sovyet planı 3 cepheden oluşuyordu. Kuzey cephesi ideolojik hedef Leningrad, ana cephe politik hedef Moskova ve güney cephede ekonomik hedef Kiev'di. Almanlar 3 cepheden Sovyetleri ittirmeye başladılar. Stalin'in umursamaz paranoyak tavırları ve orduyu yıpratan büyük tasfiyeleri Almanlara büyük avantajlar sağlamıştı. Hızla ilerlediler. Fakat diğer Avrupa fetihleri gibi gittikleri yollar yoktu. Berbat altyapılar, sahipleri tarafından yakılmış evler, ikmal sorunu derken Napolyon'un başına gelen Hitler'in de başına gelmişti. Lanet olası kış. Stalin'in geri çekilme taktiği yak terk et politikasıydı. Bu politika Napolyon'u durdurduğu gibi Hitler'i de durdurmuş, hatta geri itmişti. Alman askerleri donarak ölüyor ve Rusya'nın şiddetli soğuna teslim oluyorlardı. Rusya'da bunlar olurken Afrika'daki Alman askerleri de sıcaktan bulanıyorlardı. Rommel'un üstün yetenekleri Almanları Afrika'da zaferle süslemişti. Fakat kısa bir süreliğine. Bunlar olurken Japonya Asya'da büyük işler başarmış ve ham madde açığına düşerek Amerika'ya da savaş açmıştı. Böylece Pasifik'in yarısını fethettiler. Almanya da Amerika'yı savaş açarak kaderini resmen belirlemişti. Almanya derken Hitler Sovyet cephesindeki bütün generalleri görevden uzaklaştırmış, durumu kendi kontrolü altına alarak farklı bir taktik geliştirdi. Almanlar ümitlenmeye başladı, fakat Stalin aynen şöyle diyordu. Geri adım atmak yok. Sovyetler harika bir savunma planıyla Stalingrad'da Alman gücünü tüketmişti. Almanlar geri çekilmeye başlarken müttefikler şov sırasının kendilerinde olduğunu düşündüler. Böylece Normandiya ve Sicilya çıkarmalarıyla Benito Mussolini'yi yenip Almanlara büyük darbe vurdular. Hitler savaşın son yıllarında kafayı iyiden iyiye yemeye başlamıştı. Artık tavsiyeleri ipine takmıyor, kendi dünyasına çekiliyordu. Savaş Hitler üzerinde belirgin bir baskı oluşturmuştu. Fazla stres onun hastalanmasına ve çökmesine sebep olmuştu. Artık düzgün yürüyemiyor, sağlıklı karar veremiyor ve emekliyordu. Hitler'in bu fiziksel ve ruhsal çöküntüsü generallerinde de çöküntüye sebep oldu. Kimileri kendi kıçını kurtarma derdine düştü. Kimileri de Führer'in yolundan gitmeye devam etti. Hitler'in sağlığı bozulmaya devam ettikçe düşmanları da hızla ilerliyordu. Özellikle Kızıl Ordu son sürat geliyordu. Bu durum müttefiki olan ülkeleri korkutsa da Berlin'e ilk giren Kızıl Ordu oldu ve böylece Hitler intihar ederek büyük acı dolu bir senaryoyu daha sonlandırmıştı. Diktatör 12 yıl boyunca Almanya'yı yönetti. 1000 yıl sürecek bir imparatorluk hayali kurdu. Bu yanılgı başkent Berlin'in harabeleri içinde kayboldu. Umarım geriye kalanlar bu durumdan bir ders çıkarıp barış içinde... Sonuç olarak Hitler bana 10 yıl verin, Almanya'yı tanıyamayacaksınız diyordu. Gerçekten de sözünü tuttu. Hey Kayalp. Efendim Hitler? Doğu cephesindeki başarısızlığımı senin halledebileceğini söylediler. Evet, doğru, bunu çözebiliriz. Nasıl? Hearts of Iron 4 No Step Back oynayarak. Dostum, biliyordum. Bum bum